videoda dünyanın en ilginç, aynı zamanda en gerilimli sınırı olan Pakistan-Hindistan sınırına gidip burası hayatımda gördüğüm en ilginç sınır. Pakistan ve Hindistan'ın gerilim dolu tarihini, bu çekişmeli sınır kapısının hikayesini ve orada yaşadıklarımı paylaşacağım. Gelin bakalım bu videoda beni ne maceralar bekliyor. Lahore, 1000 yıllık tarihiyle, mimarisiyle, yemekleriyle Pakistan'ın kalbi ve kültür başkenti, aynı zamanda en kalabalık şehirlerinden biri. Burayı farklı kılan bir unsur daha var. Lahore, Pakistan-Hindistan sınır kapısına sadece 25 kilometre uzakta. Üstelik burası klasik bir sınır kapısı değil. Tarihin en ilginç ve en gerilimli sınır kapısı. Burada her gün Pakistanlı ve Hindistanlı askerlerin birbirine güç gösterisi yaptığı askeri bir tören düzenleniyor. Peki neden mi? Birazdan size bu sınırın neden bu kadar farklı olduğunu göstereceğim. Öncesinde gelin bakalım eskiden tek bir toprak parçası olan bu iki millet nasıl oldu da şimdilerde birbirine iki düşman ülke haline geldi? Pakistan ve Hindistan. 1858'de Hindistan alt kıtası İngiliz sömürgesi haline geldi. 1947 yılında İngilizlerin Hindistan üzerindeki sömürge yönetimi sona erdi. Hindistan bağımsızlığını kazanmış oldu. Bu bağımsızlık beraberinde bir tartışmayı da getirdi. Bu dönemler Hindistan'da Müslümanlar, Hindular, Sihler ve Budistler yaşıyordu. Ama nüfusun çoğunluğunu Hindular ve Müslümanlar oluşturuyordu. İşte bu bağımsızlıktan sonra Gandhi liderliğindeki grup tek bir ülke olmaktan yanayken Muhammed Ali Cinnah liderliğindeki Müslüman grup ise Müslümanların Hindulardan ayrı ve bir arada yaşaması gerektiğini savunuyordu. Bu anlaşmazlık üzerine Hindistan bölünmeye karar verdi. Ancak ülke sınırlarının neye göre çizileceği tartışma konusu oldu. Sonra İngilizler ülkeden ayrılmadan önce bu sorunu hızlı ve basit bir şekilde çözmek istedi. Cyril Radcliffe adında İngiliz bir hukukçu görevlendirdi. Ancak Radcliffe Hindistan'ı hiç bilmiyordu ve bu sınırları çizmek için sadece 5 haftası vardı. Çoğunluğu Hindu olan bölgeleri Hindistan'a, çoğunluğu Müslüman olan bölgeleri ise Pakistan'a dahil ederek iki ülke sınırlarını belirledi. Ancak en büyük sorun şuydu: Hindistan'da dağınık olarak yaşayan çok fazla Hindu ve Müslüman nüfus vardı. Bu sınır çizildikten sonra sınırın diğer tarafında kalan Müslümanlar Pakistan'a, Hindular da Hindistan'a göç etmeye başladılar. Bu tarihin en büyük göç hareketlerindendi. Yaklaşık 15 milyon insanın göç ettiği söyleniyor. Tabii bu göç beraberinde tecavüzler, salgın hastalıklar, ölümler ve acıları da getirdi. En az 1 milyon insanın öldüğü düşünülüyor. İşte bu coğrafyada yaşanan acılar, nefret ve milliyetçilik gibi duyguların büyümesine neden oldu. Evet, bu sınır 1947 yılında bağımsızlık ve bölünmenin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Ama bugün burada bambaşka bir hikaye var. Pakistan! Pakistan! İşte Vagah sınırı bu bölünmenin tam kalbinde yer aldı. Burası iki ülke arasında en çok bilinen geçiş kapısı oldu. Her gün yüzlerce insan bu sınıra gelip buradaki askeri töreni izliyor. Ben de bu töreni izlemek için Lahore'dan yaklaşık yarım saat süren bir yolculuk sonrasında bu sınır kapısına vardım. Güvenlik önlemlerini geçtikten sonra gösterinin yapılacağı alana vardım. Burası ülke sınırından çok bana spor müsabakası yapılan stadyum havası verdi. Hatta girişte su, yiyecek, bayrak satan tezgahlar da vardı. Askeri tören öncesi yerime oturup bu ortamı izledim. Tek tek gelen Pakistanlılar tezahürat yaparak şarkılara eşlik etti.
Pakistan tarafında Hindistan Zindabad yani Hindistan çok yaşa, Pakistan tarafında da Pakistan Zindabad sloganları atılıyordu. Güneşin batışına bir saat kala buradaki her yer doldu ve gösteri başladı. Askerler tek tek birbirini selamlayarak kapıya doğru yaklaştı. Bu sırada Pakistanlılar milli marşlar söyleyerek törene coşkuyla eşlik etti. Askerlerin gösterisinde bana en ilginç gelen detay askerlerin yürüyüşüydü. Ayaklarını başlarına değdirecek kadar kaldırıp büyük adımlar atıyorlardı. Sonradan öğrendiğime göre bunun anlamı askerler ayaklarını mümkün olduğunca yükseğe kaldırarak ben daha güçlü ve disiplinliyim mesajı vermeye çalışıyormuş. En son iki ülkenin askerleri kapıya yaklaşarak sınırdaki bayrakları aynı anda gün batımında indirdiler. Bayrakları aynı anda ve eşit hızda indirmelerinin nedeni de taraflardan birinin üstünlük iddiası olmaması içinmiş. Yaklaşık bir saat süren bu gösteriyi izlerken o milliyetçilik duygusunu derinden hissettim. Bu tören öyle coşkulu kutlanıyor ki aynı kültürü paylaşmayan insanların bile tüyleri diken diken oluyor. İnsan bu ortamda rekabeti hissederken garip bir şekilde burası barışın ilk adımlarının da atıldığı yer. Bu kapı Hindistan ve Pakistan arasındaki tek resmi kara sınırı kapısı. Yani iki ülkeyi ticaret ya da seyahat gibi nedenlerle birbirine bağlayan tek kapı. O yüzden burayı barış kapısı olarak da adlandırıyorlar. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Yaklaşık 2 aydır Pakistan'dayım ve çok fazla lokal insanla tanıştım. Hatta evlerinde de kaldım. Herkesle bu konuda sohbet etme fırsatım oldu. Ve benim tanıştığım insanlar Hindistan'a nefret duymuyor. Hatta tarihten bahsederken bu düşmanlığın nedenini devletler ve politikaya bağlıyorlar. Yani aslında bu nefret daha çok aşırı Hindu gruplar ve cihatçı gruplar arasında. Dönüş yolundayken, dünya turu yaparken geçtiğim sınırları düşündüm. Dünyanın bir ucunda bambaşka ülke sınırlarında bulundum. Kimi zaman nehirlerin, derelerin ayırdığı sulardan tekneyle geçtim. Kimi zaman karayolundan yürüyerek geçtim. Hayatları ayıran bu çizgiler üzerinde çok düşündüm. Sınırların bu kadar ayrıştırıcı olmasına gerek var mı?
Gerçekten bilmiyorum. Beni yanlış anlamayın. Sınırlar olmasaydı demiyorum. Belki daha fazla sorun olurdu. Ama bu haliyle de yeterince sorun yok mu zaten? Yani sınırlar bizi koruyan çizgiler mi, yoksa daha da ayrıştıran çizgiler mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ve şunu da merak ediyorum. Siz yeni bir ülkeye gittiğinizde, o sınır kapısından ilk geçtiğinizde neler hissediyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer Pakistan maceralarım ve dünya turum için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz beni süper teşekkürle de destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.